Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber hiç alışık olmadığımız ve hiç beni bu halde görmediğiniz belki bir içerikle beraberiz. Bugün akşama biliyorsunuz ki misafirlerim var. Kaan abiyle Gizem abla gelecekler çocuklarla beraber. Dedim ki aç gelin, akşamki yemeği ben hazırlayacağım. Evde zaten çok fazla bir iş yapmıyorum. Dışarıda hayvanların işini de bitirdim. Dedim ki sizlere de çok güzel bir soru cevap butonu açtım. Mükemmel sorular sordunuz. Teşekkür ediyorum. Instagram'ı da bırakıyorum. Takip etmeyenleriniz varsa oradan takip ederseniz çok mutlu olurum. Kaliteli sorular geldi gerçekten. Beni tanımak adına, yaptığım işi öğrenmek adına. O yüzden kuru kuru cevaplamak yerine dedim ki profiterol yapalım, elmalı kurabiye yapalım, bir de akşam yemeği patlatalım. Ondan sonrasında bunları yaparken de küçük küçük soru cevap yapalım dedim. O yüzden böyle bir içeriğe kalkıştım. Umarım hoşunuza gider. Şimdi sorduğunuz soruların yanında öncelikle şunu söyleyeceğim. Bu bir tarif videosu değil. O yüzden neye ne koydun, ne yaptın öyle bir iddiam yok benim. Ben şu anda sadece yemek yapacağım. Sadece profiterolde iddialıyım. Bir tek onda iddialıyım. Hatta bugün de muzlu profiterol deneyeceğim. Hemen sorularınızla başlamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle liseden bir arkadaşım yazmış. Dönüm noktan ne oldu diye Misli'ye yazmış. Misli'ye buradan selam olsun sana. Çok teşekkür ederim sorun için. Dönüm noktasına varabildim mi, vardım mı bilmiyorum ama varmaya çalışıyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. İnsanları biraz daha kendi hayatımın dışında ikinci planda tutmaya başladığım zaman aslında rahatladığımı fark ettim. Öyle söyleyeyim. Yani bir insan hayatıma giriyor ve çıkıyorsa demek ki o dönem için benim hayatımda olması gerekiyormuş diye düşünüyorum. Öbür türlü insan çok yıpranıyor. Çok zedeleniyor, öyle söyleyeyim. Bu arada bunu da yaktım koydum ama içinde su var. Onun buharlaşmasını bekliyorum. Şöyle dökeyim onu. Yani dönüm noktası insanlardan uzaklaşmaya başlamamla beraber oldu benim hayatımda. Çünkü eskiden çok fazla insanlara değer veriyordum. Kendimden fazla değer veriyordum. Yani birisi benim hayatımdan sadece benim isteğimle çıkabilirmiş gibi davranıyordum ve onların yaptığı her şeyi görmezden gelebiliyordum. Ama şu anda şu düşüncedeyim. Bir insan benim hayatıma girip hayatımdan çıkmak istiyorsa hayatımda kalacağı süreyi sadece kendisi belirleyebilir. Yani hayatımda bulunmak istemiyorsa ve gitmek istiyorsa tutamam, durduramam. O yüzden ne hali varsa görsün. Şu anki bakış açım bu. Bundan ibaret. Dönüm noktam da üniversiteyle beraber oldu aslında. Çünkü üniversiteye gittikten sonrasında İnsanlarla haşır neşir olmaya başlayıp güzel ilişkiler, güzel arkadaşlıklar kurmaya başladığımda anladım. Hayatında kalmak isteyen bir şekilde bahane üretmez ve hayatında kalır ama gitmek isteyene de dur dedikçe kendi hayatından birçok şey göndermiş olursun. O yüzden bundan sonra o şekilde davranmıyorum. Şimdi şöyle kısaca bir söyleyeyim ne yaptığımı. Klasik muhallebi, profiterol için de aynı şey geçerli. Sütle beraber şekeri aldım. Üstüne de nişastayla un ekledim. İster misiniz bilmiyorum böyle videolar ama tariflerini yazabilirim. Şimdi şöyle dönüm noktam bunlardan ibaret dediğim gibi. Hepimiz hayata bir kere geliyoruz ve hayatımızı başkalarının hayatından geri planda tuttuğumuz zaman da o bir kere verilmiş şansı kötüye kullanmış oluyoruz. O yüzden insanlardan uzaklaşmamla beraber kendime yakınlaştım diyelim. Dönüm noktam bu oldu. Şu anda herkesi hayatıma almamaya çalışıyorum. Herkesle güzel ilişkiler kurmak gibi bir derdim yok. Sadece hak ettiğini düşündüğüm kim varsa ona sonsuz güvenle gidebilirim. Ama hak etmiyorsa yapacak hiçbir şeyim yok. Bir arkadaşımız demiş ki kaç yıldır kuşlarla ilgileniyorsun ve bu hayvan sevgisi nereden geliyor? Bu soru çok hoşuma giden bir soru. Çünkü her videomda söylememe rağmen burada böyle daha detaylı söylemiş olurum. Biraz daha böyle artık anlaşılmış olur. Yaklaşık 11 yaşından beri yani 12 yıldır papağanlarla, kuşlarla, çeşitli kuş türleriyle, evde kedimle, köpeklerimizle hani karma bir hayat yaşıyorduk, öyle söyleyeyim. 12 yıldır var ve 12 yıldır her gün kuşlarla aynı odada yaşıyorum. Hayatta belki de en gurur duyduğum şeylerden bir tanesi de budur. Sorumluluk almayı ve bir şeyleri doğru yapmayı bana aşılayan canlıların kuşlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü 12 yıldır gireceğim arkadaş ortamlarında her yerde eve gitmem gerekiyor. Çünkü sorumluluklarım var, duygum vardı. Ve bu beni bugünkü ben yaptı, öyle söyleyebilirim. Bir arkadaşımız Burcun ne demiş? Burcum yengeç. Yengeç burcuyum. Hayatta seni en mutlu eden şey nedir? Aslında bu değişkenlik gösteriyor. Bende hayatta dönem dönem mutlu olduğum şeyler değişebiliyor. Bunun başında ama sadece şu geliyor. Eğer kaliteli bir arkadaş çevrem, yaşayabileceğim standartlarda bir ortamım ve benim düşüncelerime saygı gösteren bir çevrem varsa, hele ki bir de ailem arkamda duruyorsa benim en mutlu olduğum dönemdir ve o an iyi anlamda her şeyi yapabilirim. Ama bunun tam tersinde ben kendi içimden gelerek söyleyeyim. Beni en mutsuz eden şey de sizin verdiğiniz değeri size vermeyen insanların size ultra yakın insanlar olması. Yani ne kadar değer verirsen ver, düşünce olarak ne kadar onlarla kafanı doldurursan doldur, onlardan aynı etkiyi alamadığın zaman işte o zaman çok fena üzülebiliyorsun. Yani beni en mutsuz eden şey de aile, çevre, arkadaşlardır. En mutlu eden şey de aile, çevre, arkadaşlardır. Hayatta olmazsa olmazın ne? Bu çok klişe bir cevap olacak ama buna direkt hayvanlar cevabını verebilirim. Çünkü hayvan beslemediğim dönemlerde depresyona giriyorum. Yani evin içinde sizinle ilgilenen, sizden sadece saf sevgi bekleyen bir
menfaatleri canlı olmadığı sürece, çünkü insanoğlu gerçekten menfaatleri üzerine kurulmuş bir canlı. İlgilenebileceğim, kafamı dağıtabileceğim bir şey olmadığı sürece mutsuzlaşıyorum. Yani olmazsa olmazım hayvanlar diyebilirim. Sonrasında da beni rahatlatacak bir şeylerle uğraşmam lazım. Yani bu nedir mesela? Bir maket yapmam lazım, resim çizmem lazım, kendi kendime bağıra çağıra şarkı söylemem lazım. Bir şekilde kafamı dağıtmam lazım. Bakalım şöyle sorulara. Bu zamana kadar beslediğin ve en unutamadığın hayvanın adı neydi? Sende ne gibi bir iz bıraktı diye sordum. Ya çok güzel sorular soruyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten hani bu kadar beklemiyordum. Bu zamana kadar beni olumlu anlamda en çok etkileyen hayvanım Gezgin'di sanırım. Ya Gezgin'i eski videoları izleyenler bilirler. Gezgin'de şöyle bir olay oldu. Onu gerçekten çok küçük yaşlarından, çok küçük günlerinden itibaren yaklaşık 5-6 günlükken annesinden ayırmak zorunda kalıp, çünkü bakmadılar, kendim beslemek zorunda kaldım ve 52 gün alarm kurarak yaşadım. Gece 3'te uyanıyorum, yatıyorum, 5'te bir daha uyanıyorum. Yani bildiğiniz bir bebeğim vardı ve çocuğum varmış gibi hissediyordum. Bir yere gideceğim zaman onu götürmek zorunda kalıyordum. İnsanların içinde beslemek zorunda kalıyordum. Gezgin benim için çok başkaydı. Fakat yine ailemden, beni büyüten insanın söylediği birkaç sözle, ne olduğunun bir önemi yok, Gezgin'i istemeye o anlık psikolojimle gidip bir pet shop'a verdim ve bir daha arasam da bulamadım. Yani yarım saat, bir saat sonra pişman oldum ama o kadar evcimen ve o kadar güzel bir kuştu ki doğada tek başımıza yürüdüğümüz zaman uçup gitmiyordu. Yani öyle bir kuştu. Ve muhtemelen eğitimli olmasından kaynaklı da pet shop satarken çok zorlanmadı. Yarım saat, bir saat sonra gittiğimde kuşu göremedim. Benim hayatımda gerçekten büyük iz bırakmış tek hayvan Gezgin olabilir. Hepsinin ayrı bir yeri var ama Gezgin benim için başkaydı. Evet, bir arkadaşımız yeniden üniversiteye başlayacak olsan okuduğun bölümü okur muydun demiş. Bu soru aslında benim kafamı çok kurcalayan bir soru ve kovayla yengecin çakışmasındaki en büyük sorun bu soru. Çünkü atçılık arkadaşlar, ben ilk okumaya başladığım zaman ve buradaki videoları çektiğim zaman benim için bir yaşam felsefesiyken, şu anda mesela sektör içindeki o, yani çok dillendirmek istemiyorum ama sektörün içindeki bazı işine saygı duymayan insanlar yüzünden söyleyeyim, atçılık sektörü biraz çalkantılıymış. Ben de bunu kendi özgür hissettiğim, güvende hissettiğim alanın dışına çıktıktan sonra fark ettim. Sektöre girdikten sonra fark ettim. Maalesef beklediğim gibi gitmedi. O yüzden de atçılığa bugünkü bakış açımla o günkü bakış açım arasında büyük fark var. Bugün okuyacak olsam atçılık okur muyum? Muhtemelen okumam. Ya konservatuvar okurum ya da havacılıkla ilgili bir şey okurum. Evet, bir arkadaşımız kaç yaşındasın demiş. 23 yaşındayım. Başka bakalım sorulara neler var. Avni Muratoğlu, Avni demiş. Avni ile bu arada güzel bir video çekeceğiz. Takipte kalın. Avni, hırçın sultan papağanı eğitimi nasıl olur demiş muhtemelen. Sultan papağanı eğitimi çok detaylı bir konu ve üstüne düşmemiz gereken bir konu. Ama belli şeyleri yaptıktan sonra da yarım saatte eğitime ulaşabileceğimiz bir konu. O yüzden bunu beraber videoya alıp hırçın ve yaşı geçmiş bir sultan papağanının eğitimini yapacağız. Bakalım yapabilirsek bunu yapacağız arkadaşlar. Sizlere de bunun detayını anlatacağım. Kaan abilerle nasıl tanıştınız? Bu sorunun cevabını diğer videolarımda verdim. Her videoda aynı şeyi söylemeyeyim. Sıkmasın insanlara ama tanıştık. Yani diğer videoyu izleyebilirsiniz. Kartlar kısmına koyarım. O videoda bakabilirsiniz. YouTube senin için ne ifade ediyor demiş bir arkadaşımız. Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim bunu soran arkadaşıma. YouTube benim için şöyle bir şey ifade ediyor. Ben mesela ilk videolarımı açıp hala izlediğim zaman, yıllar öncesinde çektiğim videoları, beslediğim kuşları, beslediğim ortamı, onlara verdiğim şeyleri, yaptığım yanlışları, doğruları, bunların hepsini dijital olarak görebiliyorum. Videolu olarak görebiliyorum. Ve inanılmaz bir anı biriktirme kaynağı benim için YouTube. Yani şu anda mesela bunu yapıyorum. Eğer buraya kayda almasam yapacağım, bitecek ve gidecek. Ama bundan bir 5 sene sonra o zamanlar nasılmışım, neler yapıyormuşum, neler düşünüyormuşum deyip açıp dijital günlüğümden kendime ve geçmişime bakabiliyorum. YouTube benim için bu anlamda çok güzel şeyler ifade ediyor. Bunun yanında da güzel insanlar biriktirebiliyorum. YouTube'dan tanıştığım ve artık böyle kardeşim olarak gördüğüm birçok insan var. Bu konuda çok mutluyum bunu yaşadığım için. Yani YouTube benim için tamamen bunu ifade ediyor. Evet, bir arkadaşımız lisedeyken çalışkan bir öğrenci miydin diye sormuş. Değildim. Yani çalışkan değildim. Derste dinliyordum ve sadece belli derslere ağırlık veriyordum. Biyoloji gibi, hayvanlarla, bitkilerle iç içe olduğum için ve lisedeyken yetenekli bir öğrenciydim. Yani hocaların sürekli hadi Metin gel şu duvarı boya, Metin gel şu kürsüye çık, Metin şu şiiri oku, ne bileyim tiyatro oynayacaksan oyna tarzı bir öğrenciydim ama onun haricinde derslerimle çok haşır neşir olmuyordum. Yani ben o zaman da şeyin daha doğru olduğunu düşünüyordum. Matematiği, Türkçeyi yapmanın, edebiyatı yapmanın evet bir önemi var ama biraz daha insanlarla sosyalleşmek daha önemliydi benim için. O yüzden yeteneklerimi konuşturabileceğim şeyler yapıyordum. Yani genelde hocalar çok çalışkan bir çocuk olarak değil de yetenekli bir çocuk olarak tanıyordu. Bu da benim hoşuma giden bir şeydi açıkçası. Atçılık senin için ne ifade ediyor demiş. Atçılığı ikiye ayırmam gerekiyor bu konuyla alakalı. Çünkü atçılığın bir ders verdiğimiz kısmı var. İnsanlar gelecek, ata binecekler ve biz onlara ata binişi öğreteceğiz. Binicilik dersleri vereceğiz. Bu kısım yorabiliyor bazen. Çünkü çok yetenekli öğrenciniz geliyor. O çok güzel biniyor ve dersiniz çok keyifli geçiyor. Bir de sıfırdan başlayan birisi geliyor
kilo haliyle bir önceki dersin verdiği randımanı veremiyor. Bu sefer de sizin hem onun seviyesine çıkıp hem onun seviyesine inmeniz, evet bir hocasınız, öğretmensiniz bir yerde. Bu çok güzel ve gurur verici bir şey. Ama yorucu da bir şey. Yani sadece atlarla ilgileniyormuşuz gibi düşünmeyin. Aslında bizim ana fikrimiz insanlar. Onlara binicilik öğretiyoruz. Ama bunun yanında atla muhatap olduğumuz, ata bindiğimiz, atı eğittiğimiz kısmı da yani benim için tarif edilebilecek bir yanı yok. Bir arkadaşımız demiş ki ilk defa hayvan besleyecek birine ne beslemesini önerirsin? Aslında buna bir şey öneremem. Çünkü bu biraz kişinin kendisiyle alakalı. Sorumluluğun hakkını verebileceğini düşünüyorsan köpek al, arkadaşın olsun derim. Gittiğim zaman çok da sorumlu hissetmeyeyim kendimi, kendi kendine yetebilsin diyorsan kedi al. Evde bir ses olsun, bana arkadaş olsun, zekasıyla beni etkilesin diyorsan da bence git papağan al. Yani kişiye bağlı. Ha dersen ki evde sadece hayvan olsun diye almak istiyorum, o zaman da balık al derim. Yani hani bu biraz senin ne istediğinle alakalı. Nasıl bir yol arkadaşı istiyorsun kendine? Ona bir karar verdikten sonrasında bu işi halledebilirsin. Muhallebinin kıvamını göstereceğim size. Profiterolün muhallebisi hazır. Biraz sıvı kıvamda. Ben bunu bu şekilde kullanmayı daha çok seviyorum. Profiterolün içinde biraz sonra soğuyacak zaten. Sonra donacak. Hamuru için 100 gram tereyağı. Bizim 250 gram tereyağımız var mı? Bakalım. İnşallah vardır. Evet, tertemiz tereyağımızı da bulduğumuza göre şimdi gideceğim ve tavadaki işleri halledeceğim. Ekler hamuru yapacağız profiterol için. O kısım en eğlenceli kısım. Görüşürüz. Tavanın yapışabilme ihtimaline karşı kısık ateşte yapacağım ve uzun süre karıştıracağım. Ondan sonrasında zaten bunun en sıkıntılı olan kısmı sıvı kıvama getirmek. Çünkü blender bozulmuş. Bakalım inşallah olur. Ben olacağını düşünüyorum. Bir su bardağı su arkadaşlar. Üstüne de 100 gram tereyağı koyacağız. Tereyağı yoksa margarin atın, hiç fark etmez. Şimdi bunun içine bir çimdik tuz, bir çay kaşığı kadar da şeker attım. Sonrasında suyun erimesini bekliyorum. Altını tamamen kısıyorum. Spatulamı alıyorum ve bekliyorum. Kaynayacak. Ununu ekleyeceğiz. Bu profiterolü de yarısını kremanın muzlu yapacağım. Muzlu deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Geçen gün konuştuk kendi aramızda ama ilk defa deneyeceğiz. Bunu da arkadaşlar bu un topaklanmalar falan gidesiye kadar karıştırdıktan sonrasında rahat rahat artık soğumaya alabilirsiniz. Yumurtayı soğuduktan sonra kırın. İçinde pişiyor, yumurta kokusu iyice çıkıyor. Soğusun biraz o yüzden. Şimdi ben şu muz işini halledeceğim hazır sıcakken. Muzları da ben 2 tane kullanacağım ama fazla aroma seviyorsanız daha fazla koyabilirsiniz. Şöyle şu kısımlarını alayım. Kameralara koku geçirme özelliği gelmesi lazım. Bunun hemen bir tadına bakmak istiyorum gerçekten ki başardık. Bu var ya, profiterole çok pis yakışacak. Hiç beklemediğim kadar güzel bir aroma vermiş. Yani muzlu pudinge benziyor biraz ama bir sade bir muzlu yapacağız. Deneyeceğiz bir bunu. Çok güzel oluyor. Deneyin. İnanılmaz güzel bir tadı var. Çikolata sos içinde malzemeyi ben hazırlayayım. Ondan sonra gelelim sorulara kaldığımız yerden devam edelim. Gizem abla mesaj yapmış. Sana doğru geliyoruz Meto'cum diye. Gelin abla gelin. Şimdi bunu suyla yapacağım ben. Genelde sütle yapılıyor ama bugün bir suyla denemek istiyorum çikolata sos. Aldım zannedip almadığımız bir şey olduğu için benim hep başıma geliyor. Ben çok bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum açıkçası. Çünkü hazır yapıyoruz. Zaten kakaonun tadı baskın. Bu arada arkadaşlar bu evin en güzel yanından bir tanesi şu an sağ tarafımdan arka bahçeyi görüyorum. Ve tavuk civcivleriyle geziyor. Ördekler yüzüyor falan. Acayip güzel, hani böyle dinlene dinlene iş yapabiliyorsunuz. O yüzden çok güzel. Nasıl gidiyor video bu arada? Sorularınızdan bir şeyler cevaplandırmak istiyorum. Bu arada o kadar güzel bir karma olmuş ki hem benim kendi özel hayatımla ilgili gelen sorular olmuş. Bazılarını cevaplamayacağım bu videoda. Çünkü bu öyle bir video değil. Bazılarınız mesleğimle alakalı, bazılarınız da hayvanlarla alakalı sormuş. O yüzden çok hoşuma gitmeye başladı. Birisi şey demiş. Kaanların videolarını izlediğimden beri iyi insanların olduğunun farkına vardım. Çok teşekkür ederim kardeşim yazmış. Ben soru sormanızın dışında bu yazdığınız yoruma çok teşekkür ederim. Çünkü bizim ilk çektiğimiz videodan bugüne kadar bana gelen o kadar
kadar güzel yorumlar var ki ben de gerçekten değerli bir insan olduğumu hissettim sizin sayenizde. Çünkü hala ben de aynı fikirdeyim. Hayatta iyi insanlar var, güzel insanlar var ve güzel işler yapmaya çalışıyorlar. Biz iyiliğimizi kaybetmediğimiz sürece de hep birbirimizi buluruz diye düşünüyorum. Ya ben kaybettiğim birçok insanı bulmuşum gibi hissediyorum YouTube sayesinde. O yüzden az önceki soruya dönecek olursak YouTube'un en büyük katkılarından bir tanesi bu. Yani sizin beni sevdiğiniz kadar emin olun ben de sizi seviyorum. Hayal ettiğin şeylere ulaşman için neler yaparsın demiş. Hayalimdeki şeylere ulaşmak için hayal kurmayı hiçbir zaman bırakmam. Hayal kurmaya devam ederim. Çünkü kurduğum hayaller doğrultusunda hayatımın şekillendiğini düşünüyorum. Önce hayal etmekle başlıyor. Ondan sonrasında bir şeyler yaşanıyor diye düşünüyorum. Ki yemek yaptığım videoları çekip insanlara duyurmak, insanlara paylaşmak hep bir hayalimdi. Onlarla sohbet etmek, bir şeyler paylaşmak. Şu an bakın farkındaysanız hayalimi yaşıyorum. Yani sizlerle beraber bir şeyler paylaşmış oluyoruz. Onun dışında içinde hayvan olan bir meslek yapma her zaman hayalimdi. Ziraat mühendisliğinden sonra at antrenörlüğü oldu. Ama hayalime kavuştum. Hayal kurmak. O yüzden her şeyden önce bıkmadan, usanmadan hayal kurmak. Hayallerime ulaşırken yaptığım şeylerin başında bu gelir ama onun dışında somut olarak ne yapıyorsun dersen de gerçekten bir şeyleri çabalayarak, uğraşarak nasıl yaparsam biraz daha hızlı erişirim ya da ne yaparsam çabucak hayallerim beni bulur tarzında bir yol izliyorum ve izlediğim yol doğrultusunda ilerliyorum. Yani hep bu şekilde ilerliyor. Sadece hayatımda güzel insanlar biriktirmeye çalışıyorum. Aşk mı, para mı? Aşkı doğru bulduğum takdirde hayat güzelleşmiyor mu zaten? Bence aşk yani. Bir arkadaşımız demiş ne lisesi bitirdin? Buna herkes çok şaşırıyor ama ben şaşırmıyorum. Neden şaşırdıklarını da anlamıyorum. Meslek lisesi bitirdim. Sigortacılık bitirdim. Pazarlama, parakende alanı. Ondan sonrasında da üniversitede at antrenörlüğü okudum, bitirdim. Bir arkadaşımız üniversite sürecinden bahsedebilir misin? Sınava gireceğim demiş. Şöyle ki üniversite sınavına girerkenki sürecim şu şekildeydi. Geceleri ders çalışıp gündüzleri uyuyordum. Üniversiteye girmemle beraber de hayatım bambaşka bir yönde değişti. Çünkü kendi ayaklarımın üstüne durabilmeye başladım. Üniversite sınav süreci benim de çok sancılı geçti ama emin olun geçiyor. Yani rahat yaşadığınız 2 yıllık ya da 4 yıllık ne okuyorsanız o dönemde rahat yaşıyorsunuz. En azından kafa yapısı olarak, psikolojik olarak rahat bir döneminiz oluyor. O yüzden korkmanıza gerek yok. Bu stresiniz geçecek. Geç. Bir arkadaşımız demiş ki Türkiye dışında bir yerde yaşayacak olsaydın nerede yaşardın? Çok güzel bir soru. Şöyle ki sıcak havaları çok sevip soğuk havalardan ultra nefret ederim. Ama yaşamak istediğim coğrafik bölgelerden Norveç, İsviçre veya Finlandiya. Yani tezatlığı siz düşünün. Orayı ısıtsak direkt gider yaşarım ama coğrafik olarak, biyolojik olarak çok seviyorum. Doğa olayları olarak çok seviyorum İsviçre ve Norveç'i. Gitmek isterim. Bir arkadaşımız hayalini kurduğun, bunu da görsem olur ya da bunu da yaşasam çok iyi olur dediğin bir şey var mı diye sormuş. Kuzey ışıklarını görmeyi çok istiyorum. Kuzey ışıkları ayrı bir durum benim için. Yani onları gerçekten canlı canlı görmek ve Finlandiya ya da Norveç'e gitmek istiyorum bununla alakalı. Bunu da kafaya koydum ve yapacağımı da inanıyorum. Demişsiniz ya birkaç tane soru önce hayal ettiğin şeye nasıl gidersin diye. Önce hayalini kuruyorum, sonra kafaya koyuyorum. Yani bunu yapacağım. Bunu bir gün başaracağım. Ben buna inanıyorum ve gideceğim oraya. Bu çikolata sos. Biraz tatlı bir çikolata sos olmuş. O yüzden biraz daha kakao ekledim. Evet, bir arkadaşım hiç zorbalığa uğradın mı demiş. Zorbalık benim göbek adım arkadaşlar. Kale alıyor muyum? Hayır. Bir arkadaşımız demiş ki tahammül edemediğin bir şey var mı? Haksızlık. Haksızlığa tahammül edemem. Çünkü eğer birisi senden bir şey daha fazla hak ediyorsa bırakacaksın, hak ettiği şeyi yaşayacak. Hak etseydin, şu anki çalıştığından daha fazla çalışsaydın, hak edenin yerine sen hak etseydin. Bu kadar basit. Onun hakkını yeme gibi bir durumun olamaz. Yapamazsın. Ben yedirmem mesela. Yedirmedim de bu zamana kadar ve o yüzden zaten çok zorbalandığım dönemler oldu. Evet, videomuz bu kadar olsun. Dün akşam çok geç saatlere kaldığımız için videoya bitiş çekemedik. O yüzden bugün buradan sizlere veda etmek istedim. Kanalıma abone olmayı, bildirim butonuna basmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik çok dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.